Merhaba, iyi akşamlar. Bir canlı yayınla daha karşınızdayım. Açıkçası plansız bir canlı yayın. Ama hep de plansız işler daha iyi oluyor. Yani hayatın nasıl diyeyim, rutinindeki işler daha iyi oluyor. Yoksa plan program tabii şart. Evet, nasılsınız? Evet, moderatör ekledim de. Benim her zamanki moderatörüm ve iyi bir moderatördür. Teşekkür ediyorum kendisine. Göbekli Tepe'den Tarık. Ne var? Galiba Urfa'da bir yangın var. Ama neresinde tam alamadım. Açıkçası gördüm ama. Biraz bronzlaştım evet. Ama benim biraz da güneş alerjim var. Yani güneş koruması sürmeyince alerjim oluyor. Şöyle halindeyim, gerçekten ev halindeyim. Bugün böyle usta gibi giyindim. Çünkü bugün beni mutlu eden bir şey oldu. Derseniz ne kadar yani mutlu eden şeyler bu mu falan. Urfa'nın dağ etekleri yanıyor. Galiba değil, makilik alan mı, ağaç mı, nedir? Buna da bakabilirler herhalde. Önemsemiyorlardır büyük ihtimalle. Tahminim o. Yani umarım bir an önce söndürülür ya da kendi halinde bir an önce söner. Yani çünkü Mardin'de falan da çok yangınlar olmuştu bayram zamanında. Zaten hele orası susuzluk çekiyor. Çok kıymetli ağaçlar. Kıraç bölgeleri. Ama o kıraç bölge dediğin yerde bile o kadar çok börtü böcek var ki. Hadi kuşlar kaçar. Ama oradaki atıyorum, yani kertenkeleler de belki kaçıyordur ama yine de dolu hayvan var ya. Yazık onların evi. Bir ağaçta o kadar çok hayvan barınıyor ki böyle düşündüğün zaman. Bursa mı? Bursa hakkında ne oldu? Teşekkür ederim, merhaba Erbil'e. Yaban arısı mı soktu sizi Şenol Bey? Ya geçmiş olsun. Ya zaten hayır, yüksek rahatsız ediyor tabii doğal olarak güneş. Evet. Ya bugün böyle biraz kot şortumla bir bahçıvan giymedim ama dün benim internetin hani şu soket vardır ya, şu kısım. Bu bir şekilde çıkmış. Hassasiyet vardı zaten. Ben onu düzelteyim derken modem yere düştü. Bu ile birlikte kablo elimde kaldı. Tabii canım sıkıldı. Yani internet lazım. Bir de yarın pazar, yani bugün pazar. Düne göre Nasıl yaparım? Kaç kişiyi aradım, yazdım, yapıyorum falan. Hani başka gün olsa olurdu, şu gün olur, bugün olur falan. Sorunca da bunun özel bir pensesi var. Pense dışında yapılamaz. Yani burada onlarca kişi yazmış. Yani bir sürü kişi onun pensesi var, pensesi takıyor falan demişti. Ben de bunun pensesini falan arıyorum ama canım sıkılmış yani. Ufak bir dert ama büyük sorun oluyor. Ya bazen yani sonuçta internet lazım, kullanıyorsun falan. İşte açık benim bir nalbur var. Ha çıktım ha çıkacağım. Çıkacağım bir türlü, oraya soruyorum, buraya soruyorum. Kabloyu da ölçsem mi falan. Mız çıkamadım bir türlü. Yani böyle oldu. Saat 5 falan mı o? 5.30'u geçti ya. 5'i geçmişti. Saat 5'i geçtikten sonra dedim ya benim bir açık nalbur vardı. Bakayım orası 6'da kapanır. Bir an önce oraya gideyim de halledeyim yani falan. Gittim nalbura, dedim ya bana internet kablom koptu. Bunun acil yapılması lazım. Ucu gitti. Ve bunun için bir pense varmış. Sizde pense var mı? Kablo var mı falan diye soruyor. Dedi adam bizde yok dedi, yani hani elektrikçilerde bulursunuz. Elektrikçilerde pazar günü kapalıdır. Gerçekten yok mu sizde pense? Hani ya satın alayım, ödünç alayım falan dedim. Biri evet var dedi. Telefonla konuşuyordu. Bana mı dedi, telefona mı dedi falan. Öyle sevindim ki yani gibi oldu. Hani geldiğim 10 dakika, 5 dakika içinde, yani o dakikada biri vardı orada. Ve yani aradığım de çok nadir bir şey. Tamam nalburlarda olur ama böyle oldum, mutlu oldum falan, sevindim. Dedim sorduk falan, işte dedik yalnız şunun ucu yoktu.
Nalbur'da da yoktu ama böyle şeylerden vardı elinde, kablolardan. Aa iyi, süper. İşte yani kablolar var, ucundan nasıl yaparız? Bana öğrettiler nasıl yapılacağını. Hani şimdi şunun içinde 2 tane kablo görüyorsunuz ya, biri kırmızı, biri yeşil. Öbür tarafta da var ve bunun biraz da bakır teli var ucundan görürseniz. Ve bu diğerinin de, diğer keseceğimden de 4 tel çıkıyordu. Siyah, beyaz. Orada da ne çıktı? Turuncu ve mavi. Bu 2 teli birbirine bantlıyorsun, sarıyorsun önce bakırları. Sonra bakırları sardıktan sonra şöyle bir elektrik bandıyla, Karolin Fişekçi ile ustalık işleri. Şöyle elektrik bandıyla bu ikisini ayrı ayrı bantlıyorsun. Sonra ise hepsini bütün bantladım. Dedim olmuştur inşallah. Biraz böyle kaba duruyordu ama bağladım. Yani gördüğünüz gibi benim ellerimde takma tırnak falan yoktur. Hatta bu tırnaklarım biraz da uzun hali gibi ama yaptım, yoksa kesecektim. Böyle sardım ince ince. Dedim inşallah oldu. Sonra taktım. Bekliyorum ışıkları falan, böyle ne olacak. Bir kırmızı yandı internet. Sonra o yeşile döndü. Dedim oldu. Kontrol için başka şeylerde falan da denedim. Tablette falan yapmışım. Yani şunu yaptım, bir tane daha yedeği var. Bir şey olursa bunu birleştiririm. Hatta onun da şeyini açmak gerekiyor. Önce açacaksın. Sonra bu kabloyu çıkaracaksın falan. Böyle işler. Yani aslında akla deve değil. Yani ne olursa yine eninde sonunda iş başa düşüyor. Hani ben kadınım, bu işleri bilmiyorum, ya da erkekler ben erkeğim, ben yemek yapamam, onu yapamam falan, öyle bir şey yok. Yani çünkü ben bunu gördüm. Ne yaparsan hayatta yine de eninde sonunda yalnızsın. Yalnızlık ömür boyu. Böyle şarkıda var. Yani istediğiniz kadar evlenin, şu bu falan, ama sonunda yine yalnız doğdun, yalnız ölüyorsun. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Ha, usta çağırsan aynen. Bir de pazar günü bulamazsın, yarın derler falan. O yüzden elektrik tesisatlarına daha girişmedim. Ondan önce kontrol kalemiyle kontrol ediyorlar fişlerde. Sigortadan kapatıyorsun ama şimdi onu da yaparım. Ben mesela okuldayken vitray yapıyordum. Hani resimde bir tane uygulama atölyeleri seçiyorsun. Bir tanesi serigrafiydi. Sonra da vitray öğreneyim dedim. Yani vitrayda da lehim yapıyorsun. Hani böyle bir şeyle eritiliyor böyle. O şeyi, cıva değil pardon, cıva zaten erik halde. Kurşunu eritip oraya yapıştırıyorsun falan. Ne yapabiliyorsun yani? Şey değil. Aslında tesisattı, şuydu buydu, bunları da öğreneceğim galiba. Sonra al sana bir tane daha şey. Ne derler? Bilezik. Yani çünkü yemek falan, hiç yapmadığım yemekleri bile bu ne kadar zor olabilir ki deyip girişiyorsun. Bazen bir şey katıyorsun, yapıyorsun yani. İmparator üyeler için soruyorlar. Teşekkür ederim. Ya bir de bana hep şeyimdir ya. Azıcık indireyim. Ay. Yani ben indireyim diyorum. Tabii bu birazcık şey oldu ama. Yani kamerayı indireyim. Oh. Ya bu arada gittim geldim bir seyahate, hala doğru dürüst resim yapamadım. Ya bu sıcaklar, gidip gelmek, düzenin bozulması, yani bu istediğim dinginlikteki daha şeylere başlayamadım. Böyle bir durum oldu. Yani sevgililerim. Yani daha geçen de hatta ne gördüm? Burada pencere açıktı, akşam üzeri. Bir kumru gelmiş. Masada dolanıyor, takılıyor. Bir baktım içerisi hep şeyini bırakmış, izini. Çorap satın arada ne olur. Yok. Olsa da yine de her insan kendi işini yapması lazım. Yok. Ya zaten artık ben ilişkilere, birlikteliklere, evliliklere, sevgili ilişkilerine, hatta neredeyse arkadaşlık ilişkilerine bile fazla inanamıyorum. Öyle bir çağa geldik maalesef. O yüzden ne yaparsan her koyun kendi bacağından asılır gibi bir dönem oldu. Yani ben genelde iyi niyetli falanım ama işte düşünün, o kabloyu birleştirip internet ışığı yanınca gözlerim doldu ya. Yani ne kadar şey olmuşsun.
Ama böyle şey gibi hissetti. İnsan böyle bir şeyini kaybediyor, sonra buluyor, bir mutluluk oluyor. Yani şu anda hayatımdaki sanırım mutluluklar bu şekilde. Yani gerçekten bir yandan da diyorum, ya nasıl bir durum ya bu? Hani bakıyorsun, bana yazan yüzlerce kimse var. Ay ne istersin, ne emredersin, ne yapayım, şu bu. Bolca laf var ama hani günün sonuna baktığın zaman hani ne kadar elle tutulur bir şey var bundan emin değilim. Ya da zaten uzaktan uzağa bir şeyler yazılıyor. Yine ben mesela baş başa kalıyorum. Atıyorum sorunlarım varsa ufak tefek şeyler belki ama o yüzden de kendi işimi yapmak beni mutlu ediyor. Resim yapmak da mutlu ediyor. Uzun süredir istediğim gibi resim yapamadığım için biraz böyle gerginim. Biraz sinirlerim bozuk sanırım. Yani ama dediğim gibi yani kabloyu bağlayıp bunu yapmak bile mutlu etti. Diyorum ya hani birkaç resim şu yaptığım resimlerden ki güzel gidiyor bu bebekler. Ya şunları falan yapınca da mutlu olacağım ben. Onu biliyorum. Ya böyle şey yaptım dediğim gibi yani ben böyle bugün giyinmiştim yani şey yaptım duştan çıktım ettim falan sonra giyindim. Elime oje sürsem mi acaba biraz? Bir yandan konuşurken. Yani şey oluyorsun. Şey hali. Ev hali. Kusura bakmayın. Ne kadar. Feminist miyim? Sevgili göremiyorum. Ay biraz duygulandım. Ya şeylikle ilgili değil. Ben feministim demiyorum. Sevgiliyle göremezsiniz. Niye göresiniz ki? Sanki olsa zaten sanki çok uzun süre sürüyor. Ben birazcık bende de zor beğenen taraf vardır. Kriterlerim belki zor. Bir de zaten şey yok ki adam gibi adam yok. Ya da benim yaşımda benim gelmişim ben 79'luyum falan. Benim yaşımda birinin karşısına çıkacağı kişiler zaten genelde şey olmuyor yani böyle yani bekarsa demek ki bir sorunu var oluyor. Öbür tür değilse de zaten şey oluyor neydi yani evli oluyor falan yani. Ayağımda oje var. Ayağımda oje var. Ayağımın bakımı her zaman olur. Şu ellerime de süreyim dedim. Çünkü elimle genelde bir işler yaptığım için iş yaparken de ne oluyor? Şey yapamıyorsun hani oje süreyim de durayım bekleyeyim diyemiyorum. Hadi şimdi yapıyorum yani. Böyle hazır daha sohbet ederken 2 oje de süreyim bari falan oldu. Bu kot şortu da acaba alsam mı dedim. Aldım ve üzerimden çıkarmıyorum neredeyse. Ben de öyle olur. Yazın bazen bir takılırım bir kot eteğe bir kot şorta. Tüm yazı neredeyse onunla geçirirsin. Neredeyse. Ya da tatil bavulunun vazgeçilmezi olur. 10 senedir bavuluma koymakta vazgeçmediğim eteğim var yani. Her tatile mutlaka onu götürürüm. Artık parçalanacak belki bilmiyorum. Ama bu kot şort da buna aday herhalde. Bir tane yeşil süreyim. Değişik değişik karar veremedim ne süreceğime. Lila sürdüm, yeşil sürdüm. Ne yapayım şimdi? Ay. Benim çenem mi düştü? Öyledir. Şortu görebilir miyiz? Ha, görün ne olacak? Hadi görün. Şey şortu, Z kuşağı şortu. Neyse ellerim ojeli ama. Ay. Yani dışarıda görseniz de böyle göreceğiniz için ne var yani işte modundayım. Bir tane pembe süreyim. Karıştırdım renkleri iyice. Ve bu short şey X small söyleyeyim. X small ve bol. Yani. Ben Z kuşağı değilim. Ben X kuşağıyım. Gayet de memnunum X kuşağı olmaktan. Ve 34 beden giyiyorum. Ve şu anda da pek bir makyaj falan yok zaten diyorum ya. Yani insanın bazen modu şey oluyor, düşüyor falan. İniyor, çıkıyor, düşüyor. Diyorum ya resim yaptığım zaman mutlu olurum. Ya üyelikleri sormuşsunuz. Bakın güzel oldu mu? Gayet şirin, tatlı.
Evet. Ben kuşaklar üstü müyüm? Teşekkür ederim. Şöyle şeylere bakıyorum. Kim? Dul biri varmış. Babam der ki, yani sen evlenirsen karısı ölmüş birini al. Kıymetini bilir. Yani boşanmışlar var. Bir de boşanmış erkeklerde şöyle bir şey vardır. Hep böyle bakıyorum. Erkekler boşandım der ve hep karısını, hep eski karısı suçludur. Hiç böyle boşanmışa rastlamadım ki. Boşanmış ya da ayrı, yok ya benim karım gerçekten iyiydi, suç bende diyen. Bir kere bir kişi söyledi, evet. Bir kişi bunu söyledi. Evet, bu bir samimiyet göstergesi olarak görüyorum ama onun dışında hep eski karılar çok fecidir. Kötülerde dururlar. Ama o zaman niye sen evlendin bu kadınla? Bunu da düşünürüm. Yani diyorum ya, bekar olanlarda da başka bir durum oluyor. Yani öyle bir arızalı taraf var ki belki de kimse evlenmemiş. Aynısını o zaman benim için de düşünürler. Yine de onu demiyorum ama uymayan taraf da oluyor. En iyisi işte ya, ama o da bir acı yani. Hani ölmüş bir kişiyle yarışamazsın. Hani düşünün, biri var, karısı ölmüş. Ondan sonra hep belki sizi ölmüş karısıyla kıyaslayacak. Bu ihtimal de var. Mesela yani böyle şeyler. Kadınlara tavsiyesi. Ama ben bekarlıktan memnunum. Aman biriyle evleneyim falan modum yok. Ama insan güzel arkadaşlık ister. Olabilir. Buna demem yani. Ama durumunda değilim. Kırmızı yakışmadı mı? Bu pembe mi tek kaldı? Sonra değişirim. Şu an aseton bulup da burada silemem yani. Teşekkür ederim. Ya şansı güzel olsun derler ya, hani güzeli bahtı güzel olsun yani, ya da insan çirkin şansı versin falan derler ya. Yani böyle bir durum var. Dul kadının da eski kocası suçlu olur canım. Yani o ilişki, evlenip boşanıp, ben şeylere çok saygı duyuyorum. Hani evlenip boşanmış ve iyi arkadaş kalmışlara, öyle de bir iki kişi gördüm. Bir arkadaşım var, normal arkadaşım ve hani ayrılmış ve gayet iyiler araları. Çok medeni, düzgün baba. Mesela buna saygı duyuyorum. Ne güzel diyorum. Ama öbür türlü hep oluyor yani. O zaman niye siz oldunuz? Yazık, vah vah, hep böyle durumları diyorsun. O kadar mı görmedin falan diyorsun. Ayaklarım 37 numara. De söylüyorum yani, bazen yok 40 mı? Ne diyorsunuz? Ben zaten 1.60 ya da 1.58 boyunda falanım yani. Madonna'nın boyu kadar. Yani 1.59 falanımdadır büyük ihtimalle. Aralarda bazen bakınca öyle bir şeyler çıkıyor. Bazen 1.60'ı buluyor, bazen bulmuyor bile. Yani. Ne yazıyorlar? Bakayım. Teşekkür ederim. Ya buldum çünkü ya diyorsun ya, sonunda birilerine minnet ediyorsun ve sen yapmamış oluyorsun. Birilerine bağımlısın. Bunu ben yaptım ve artık bir daha olursa nasıl yapacağımı biliyorum. Bunu diğer kablolarla da halledebilirim. Ya bunu bir de belki 45 yaşında bulmuş oldum. Belki de geç buldum yani. Belki de bu yaşına kadar bu işi öğrenemedin mi sen, hala durumu vardır. Yani olsun, öğrenmemek ayıp değil. Mesela ben ehliyetim var ama araba kullanmayı doğru dürüst bilmiyorum. Mesela araba alabilirim ama araba kullanmayı öğrenecek vaktim yok. Yani çok sıkıcı geliyor bana. Yani bana o motivasyon lazım bana. Araba kullanmak için boş boş dolanacaksın bir yerlerde. Bari bir şeyler de alayım falan. Bir şey olsun. Yoksa araba kullan falan. Yani ne kadar döndüreceğim, ne zaman toparlayacağım? Büyük problem. Yani bende direksiyon hakimiyeti yok. Ama aslında istiyorum da, bu da bir özgürlük. Bir yerden bir yere gidip gelirken, ama yani bir de sağımı solumu karıştırıyorum. Döndük mesela sağa. Sonra toparlamasına bir iki denedim, o zaman biraz daha anladım gibi falan. Otomatik vites mantığını da yeni mesela o öyleymiş falan anlatılınca yaptım. Ya kimler kullanıyor, kullanamaz mıyım, ama işte dedim ya, pratik gerekiyor, bu da sıkıcı bir şey. Her şeyden anlatıyorum, ne anlatıyorsun diyor. Pek kablo bağlama yayını ilgi görmez. Doğru.
Yayınlarda cinselliğini kullandığını düşünüyor musun? Ben cinselliğimi her zaman kullanırım. Herkes kullanır. Ben bir kadınım, siz erkeksiniz. Hepimiz sonuçta bir cinsiyet sahibiyiz. Tamam, ruh cinsiyetsiz ama hayatta bu şekilde tekamül ettiysek cinsiyetimizle varız. Ve ben seviyorum cinsiyetimi. Cinselliğimi kullanmayı da seviyorum. Hep sevdim. Hayır, hiçbir estetiğim yok. Üretkenliğimden memnun muyum? Ya mesela son bir ayda pek de şey değilim yani, son söyleyeyim 2 haftadır falan, 2-3 haftadır üretkenliğimden memnun değilim. Yani hani resim olarak memnun değilim. Yayınlar falan yapıyorum ama ben daha çok yazı, resim falan bunları daha fazla yaptıkça daha mutlu oluyorum. Yoksa böyle bir şey basıyor. Bir şey birikti, bir şey var. Böyle patlaması gereken volkanın patlamaması gibi his veriyor falan bana yani. Bunlar canımı sıkıyor. Abla olgun mu genç mi? Genç görünümlü olgunum. Mine tabii ki. Mine, İngilizce mine yazılan şey nedir? Benim demektir. Hayır. Bir soruya da hayır cevabı verdim. Hangisini artık siz şey yapın. Evet. Bakıyorum sorulara. Yani bir soru. Şöyle bir şey de cevaplayayım. Yani fetişizm erkeklere özgüdür daha çok. Yani çünkü fetişizm şu demektir. Bir cinsel organ yerine bir objeyi ya da vücudun farklı bir uzvunu yerine koymak demektir. Ve bundan cinsel uyarım elde etmek demektir. Ha, kadınlardan da çıkar ama %90 erkeklerden çıkar fetişistler. Ama mesela atıyorum şunun fetişisti de çıkabilir. Yani şu bir şey. Hani çorap falan var ya, çorap normalde ayağına giydiğin, ayağın üşümesin diye giydiğin bir şey ya da böyle naylon falan. Yani bunun fetişizmi vardır. Ama mesela direkt cinsel organın fetişizmi yoktur. O zaten cinsel organdır falan yani. Böyle durumlar. Ama bu genelde değil, çoğunluk erkeklere. Çünkü erkekler oyuncakla oynamayı da daha çok erkekler sever. Ne kadının karşı cinsi dolandırarak mı? Ben neyse o zaten. Yani ne dolandırması? Hayır değildir. Ayak fetişisti olan erkek neden hastalıklı olsun ki? Bir fetişi var. Yani mesela şey der misin? Atıyorum oyuncak askerle oynamayı seven çocuk. Kimisi topla oynamayı seviyor. Kimisi oyuncak askerle, kimisi arabayla. Bunun gibi bir şey. Çok normal. Çünkü erkekler büyümemiş çocuklar zaten. Başka. Işıklı, bugünü mutlu geçir. Yo, yani bugün öyle çok da mutlu geçirmedim aslında. Ama şey olunca duygulandım, dedim ki ya, kabloyu bağlayınca duygulandım, bir mutluluk bir şey geldi. Yoksa mutlu böyle mutlu değilim yani. Çok da mutluluğa inanmıyorum. Bir de gözüme ring light'ın ışığı çarpmıştır, parlıyordur ondan dolayı. Su içtim sadece. Yemekte de falan yani hiçbir şey içmedim. Masal okuma etkinliğini bir uygun salonda geçirmek. Canlı canlı okuma. İlginç olabilir. Kışın belki yapılabilir. Çizimlerimi gösterebilir miyim? Ya başka gün yapayım. Ya bunlar biraz yarım ama yarım haliyle gösterebilirim. Mesela şu kısım. Bunlar çizim değil. Yağlı boya tablo zaten. Tuvaller bunlar. Ama tabii henüz hepsini aynı anda yapıyorum. Hiçbiri daha bitmedi yalnız. Yani mesela bunu 3-4 seansta yaptım. Ay bu arada kolum ağrıyor yine. Ben buraya buz koymam lazım. Bu var. Bunu göstermiştim. Şöyle bir şey. Omuz sakatlığından bahsedince soruyorlar. Omzumda sıkışma, impingement var. Bu kısımlarda kulunç var. Ön tarafta bisepste ise tendinit var.
Burayı soğuk tutmam gerekiyor. Arka tarafı sıcak tutmam gerekiyor. Ve belli hareketleri falan yapmam gerekiyor. Yüzme neyse iyi geliyor. Bugün yüzmedim. Bugün daha ağrıyor. Bakayım yani yani bir yandan ağrı kesici kullanıyorum. Onu da yapmam lazım. Birkaç şey bir arada. Fizik tedaviler de gördüm ama bazen insan canını bir şeye sıkınca o bile sebep oluyor zaten. Temel İçgüdü 3 filminde başrol teklifi gelirse kabul eder miyim? Ederim bunu. Ederim tabii ki. Güzel yani. Güzel bir teklif. Teşekkür ederim. Ama onda mesela sarışınla oynamıştı. Sharon Stone sarışın yani. Bana yaparlar mı? Sağlığıma dikkat edeyim. Etmeye çalışıyorum yani. Gayet sağlıklı beslenirim falan. Bakarım ama istediğim gibi yani şu benim sporsuz halim. Kaç aydır doğru dürüst spor yapamadım. Yani 47 kiloyum. Tamam değil ama hani kas kaybı yaşamak istemiyorum ama şundan dolayı istediğim gibi spor yapamıyorum. Bu spazm falan değil işte. Bu kronik oldu 9 aydır. 9 aydır çekiyorum ben bunu. Burası kütür kütür sırtım. Buram ağrıyor ve uzun süredir her sabah kol ağrısıyla uyanıyorum. Zaten ağrı daha çok sabahları. Akşam o kadar ağrımıyor. Bir Netflix projesinde, ya Netflix projelerinde çok yapıyorlar. Yani cinsellik göstereceğiz, çıplaklık göstereceğiz diye bazen saçmalıyorlar. Bir tane bir projem var. Hani diyorlar Netflix'te yap sat falan, güzel para oluyor falan ama ne oluyor biliyor musunuz? Onu satarken proje artık sizin olmaktan çıkıyor. Yani içine öyle saçmalıklar katıyorlar ki öyle olunca ne yapayım yani? Ben de onu istemiyorum. O benim bebeğimse onu yok edecekler demek falan. Evet, sağlıklı ve güzel yemekler yapmayı da seviyorum. Şu yüzüğü düzeltiyorum. Bu benim en sevdiğim yüzüklerden bir tanesi. Şu ayak yüzüğü. Yapan arkadaş kendini biliyor. Gerçekten çok güzel. Böyle bir kraliçe tacı yüzüğü. 47 kiloyum. Yani 1.60, 1.59 falanım yani. İri değilim. Hiç değilim. 36, 37 yani şunlarda. Yani. Bu bayanlar erkekler nereye bakıyor? Neyse, evet yayını kapatıyorum. Ezan da okunuyor. Şimdi ezana saygısızlık falan olur. Bayağı da zamandır yayındaymışız. Kapatayım ben yavaştan. Benle sohbet etmek mi? Benle sohbet de eğlencelidir ya. Komik kadınımdır. Thank you for my feet. Benim var, lekem yok. Ah evet. Ya sonra oluyor çünkü evet ayrılayım. Neyse ben daha sık yayın yaparım. Yani spor yapıyordum da şu an yapamıyorum yani dedim ya. Şuna bak kütür kütür. Ya her gün mü masaj yaptırayım ne yapayım anlamadım. Son bir ayak görmek istiyormuş bir arkadaş. Teşekkür ederim. Hadi bay bay iyi geceler diyorum size. Böyle ayak sallayacağım bay bay demek için. İyi geceler görüşürüz.